Herkese merhaba, ben Muhammed Musab Öztürk. Bugün sizlere maske kullanımını ikinci dersini anlatacağım. Burada 3 örnek üzerinde 3 farklı şekilde kullanımını göstereceğim. Şimdi ilk fotoğrafımla başlıyorum. Ayarlarımı hazırladım. Işık, renk ve kadraj ayarlarımı yaptım fotoğrafımda. Şimdi uygulayacağım maskeyi anlatayım. Burada gökyüzünde gördüğünüz gibi bir parlaklık var. Onu üst kısmıyla dengelemeye çalışacağım. Bunu da Tone Equalizer modülünde Gradient Mask ile yapmaya çalışacağım. Şimdi burada gelen yeni bir güncelleme var. Program 3.0.1 oldu. Çok fazla bir değişiklik yok. Burada sadece Gradient Mask vardı. Onu Raster Mask olarak değiştirmişler. Gradient Mask zaten her maskenin içerisinde kullanmak için şekillerden birisiydi. Yani burada olması gereksizdi açıkçası önceki versiyonda. Bunu düzeltmişler. Şimdi Gradient Mask'ı ekleyeceğim burada. Ve buradaki parlaklığı üst taraftakiyle dengelemeye çalışacağım. Gradient Mask'ın çalışma mantığı üst kısım maskenin uygulandığı bölgeyi, alt kısım ise geçiş yumuşaklığı olan kısmı gösterir. Böyle üstüne geldiğimizde geçiş yumuşaklığının çizgilerini görebiliyoruz. Şu nokta nokta olan çizgi veya sarı belirleyiciyi açtığımızda maskenin nereye uygulandığını görüyoruz. Burası geçiş yumuşaklığı aralığı oluyor. Bu bölgede yapmış olduğumuz değişiklik sadece bu bölgeye uygulanacak. Ben şimdi Gradient Mask'ı Drawn and Paramedic Mask üzerinde açtım. Bunun sebebini anlatacağım. Şimdi ayarımı yapayım. Sarı belirleyiciyi kapattım. Burada Tone Equalizer'da bu ışıklı bölgeyi kısacağım için şurada ışıklı bölgeleri aşağıya indiriyorum. Gölge bölgeleri çok müdahale etmesini istemiyorum. Evet. Eski halini, yeni halini görebiliyoruz. Ama şöyle bir durum var. Maske şu anda üst kısmı da çok fazla kıstı. Yani istemediğimiz sonucu alamadık. O yüzden maskeyi tutup tersine çeviriyorum. Ve buradaki ışıklı bölgede azalmayı aldık. Biraz daha geçiş yumuşaklığını yükselteceğim. Yukarılara etki etmesi için. Biraz daha maskemi yukarı kaldıracağım. Ama şöyle bir sıkıntı yaşadık. Bu sefer de karlı bölgede pozlama değerimiz düştü. İşte burada da devreye Drawn and Paramedic Mask kullanmamızdaki amaç giriyor. Burada Paramedic Mask özelliğini kullanarak maskenin sadece gökyüzündeki mavi alanlara etki etmesini sağlayacağım. Şöyle göstereyim. Maviyi seçtim burada. Burada mavi alanlara etki etmesini isteyeceğim. Görebilmek için de sarı seçiciyi açacağım. Ayarımı yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi karları, önce ağacı, sonra da karlı bölgeyi maskenin dışında tutmaya başladı. Bir miktar daha arttırıyorum. Evet. Şimdi geçiş yumuşaklığı için sadece alttaki çubuğu yönlendireceğim. Evet. Evet. Şu anda gökyüzündeki o parlak alanı seçmiş olduk. Burada kar üzerinde seçili olan kısımlarsa buradaki mavi pikselleri gösteriyor. Çok fazla etkilemeyecek zaten bizi. Ve sonuca bakalım şimdi. Eski hali ve yeni hali. Gökyüzünün sanki farklı pozlanmış gibi görünen o kısmını gökyüzünün diğer taraflarıyla dengeledik açıkçası. Bunu çok fazla kullanabilirsiniz. Bunun tersi olarak da kullanabilirsiniz. Yeryüzünde karanlık bir bölgeyi çekmişsinizdir ama gökyüzü patlama yapmıştır ya da çok fazla pozlanmıştır. Gökyüzünde gradient maskı uygulayıp bunu düzeltebilirsiniz. İlki buydu.
İkinci fotoğrafıma geçiyorum. Space'e basıyorum. Burada yapmak istediğim ise sadece bu evin mavi olan kısmını ayırıp diğer kısmı siyah beyaz yapmak. Bunun için de monokrom modülünü açıyorum. Aktif hale getirdiğimde fotoğrafı siyah beyaz yapıyor zaten. Şimdi evi ayırmak için Paramedic Mask'ı tek başına kullanabilirim. Ancak burada şöyle bir sıkıntı olacak. Çünkü başka yerlerde de mavi var fotoğrafta. Şöyle baz alayım rengimi. Evet. Şimdi maviyi siyah beyaz yaptı. Çünkü maviyi seçmiş oldum şu an Paramedic Mask'ta. Bunu tersine çevirdiğimde maviler kalıp sadece geri kalan kısım siyah beyaz olacak. Bu şekilde. Ama gördüğünüz gibi burada bir mavi yer var. Buralarda maviler var. O yüzden ben Drown and Paramedic Mask'ı kullanacağım bunun için. Şimdi Paramedic Mask'ta yapmış olduğum düzenleme Drown and Paramedic Mask'ta kaldı. Burada görmüş olduğunuz gibi mavilerin harici seçili. Bunu tekrar tersine çevirip maviyi seçeceğim. Daha sonra ise burada seçmiş olduğum maviler arasından sadece evin duvarını seçeceğim ve evin duvarının mavi kalmasını sağlayacağım. Seçimimi yapmak için serbest seçim aracını seçtim. Keskin detaylar olduğu için kontrole basıyorum. Seçim yapmaya başlıyorum. Sağ tıklayıp seçimimi bitiriyorum. Burada önemli olan bu geçiş yumuşaklığı çizgisinin yakın olması. Şöyle onu büyüteyim biraz. O zaman farklı bir sonuç göreceğiz. Çünkü keskin hatları seçtik. Tam seçtiğim bölgelerin sadece kalmasını istiyorum. Fotoğrafımdan uzaklaşıyorum şimdi. Ve burada seçmiş olduğum serbest seçim aracıyla seçmiş olduğum bölgenin tersine uygulamasını istiyorum. Tersine uyguladığımda görmüş olduğunuz gibi ben de şimdi fark ettim. Sadece maviler siyah beyaz oldu. Çünkü aşağıda ben mavileri seçmiştim. Paramedic Mask modülüyle seçtiğim kısmı sıfırlıyorum. Ve geriye sadece evimin duvarının olduğu kısım kaldı. Şu anda yapmak istediğimi başardım ancak göstermek istediğim yine bir şey var. Burada gördüğünüz gibi geçiş yumuşaklığı çizgisiyle maskenin arasında fark olduğunda duvarda kırmızıyı görebiliyoruz. Shift'e basıyorum ve bu geçiş yumuşaklığını sıfıra indiriyorum. Mouse tekerleğini çevirerek. Bu sayede sadece mavimiz kalmış oldu. Burada da maske ile seçim yapmış olduğunuz bölgede renkleri tutup siyah beyaz görüntüyle o rengi ön plana çıkarmak istediğiniz bir fotoğrafı göstermek istedim. Şimdi 3. fotoğrafıma geçiyorum. Burada da çekmiş olduğumuz bir nesneyi arka fondan ayırıp yalnız bırakmayı göstereceğim. Yani arka fonu tamamen bembeyaz veya tamamen simsiyah yapmak isterseniz bunu anlatacağım. Bunun için Exposure'u kullanıyorum. Yeni bir tane Exposure modülü açtım. Yine Drown and Paramedic Mask'ı açtım. Serbest seçim aracındayım. Hatlarım keskin olduğu için yine kontrole basıp seçimimi yapıyorum. Buradaki hattım oval olduğundan da kontrolü bıraktım ve oval seçim yapmasını istiyorum aracımı. Daha sonra ayarlayacağız o şey tam tutmasa da. Şimdi yine kontrole basıyorum ve keskin hatlarla seçim yapmasını istiyorum. Seçimimi tamamladım şu anda. Şurası hatalı olduğu gibi onu da değiştirdim gördüğünüz gibi. Buradaki ovalliği yakalamak için yaklaşıyorum şimdi. Tekrar
Kontrole basıyorum. Bir ayraç daha atıyorum ve burada ovalliği yakalamaya çalışıyorum. Tekrar kontrole basıyorum. Bir nokta daha yapıyorum ve ayracı yakalamaya çalışıyorum. Detayları tam tutturmaya çalışıyorum. Kontrol ediyorum yapmış olduğum seçimi. Evet. Şimdi düzeltmelerimi yaptıktan sonra ise ne seçmiş olduğum maskeyi ters çeviriyorum. Sarı seçiciyi açayım. Gördüğünüz gibi şu an kalem seçili. Ters çevirdim. Arka fon seçili. Ve pozlama değerimi +3 yapıyorum. Sarı seçiciyi kapatıyorum. Ve görüntümüzü elde etmiş olduk. Nesnemizi arka fondan tamamen ayırdık ve arka fonu bembeyaz yaptık. Nesnemiz bu şekilde mevcut. Şimdi şöyle bir sıkıntı var burada. Gördüğünüz gibi hatlar çok keskin duruyor. Bunu yumuşatmak için de burada feeding radius kullanabiliriz. Ama gördüğünüz gibi çok fazla içeriye müdahale ediyor. O yüzden maskemi açıyorum tekrar görünmesini ve çok az dış geçiş yumuşaklığını arttırıyorum. Mouse tekerleğini çevirerek mask blur'u çok az müdahale ettiğimde o bozulmalardan kurtuluyorum şu anda. Tabii çok fazla da müdahale etmemek gerekiyor. Çok az miktarda müdahale ettim. Evet, şu an nesnemi yalnız bıraktım. Arka fonu beyaz yaptım ve fotoğrafımı elde etmiş oldum. Anlattığım 3 farklı kullanım şekli. Daha başka kullanım şekilleri örnek vermek isterseniz yorumlarda bahsedin. Ben de elimden geldiği kadar anlatmaya çalışayım. Farklı konulardan bahsetmemi isterseniz onları da yorumlar kısmından açıklayabilirsiniz. Veya Instagram hesabından direkt mesaj gönderebilirsiniz. Instagram linki açıklamada olacak. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.